Generator Rex'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videonun bazı kısımları teorik olabilir. Bu yüzden yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Eğer bu videodan bir şeyler anlamak istiyorsanız birinci bölümünü izlemeniz gerek. Ayrıca bu videoları sonuna kadar izleyin. Sizler Rex'i normal bir insan zannediyorsunuz ama o bir tanrı. Şimdi bazılarınız nasıl yani diyecek. Sabırlı olun ve izleyin. Biz bu dizide Nenight'ların dönüştürdüğü Evo'ları birer yaratık olarak gördük. Halbuki yanıldık. Sizler Generator Rex'in hikayesini anlayamazsanız Phoebe ve o dünyalara bulaşan virüsü çözemeyebilirsiniz. Ancak bu durumdan haberdar olan bir çizgi dizi ve o çizgi dizide bulunan karakter var. Adı Rob. Tam 3 bölüm boyunca Gumball hikayesini anlattım ve Rob'un neden haklı olduğu, niçin bu şekilde davrandığını sizlere aktardığım bir seri bulunuyor. Buna da bakmalısınız çünkü hepsi bir silsile halinde. Bilmeyenler için kısaca Phoebe bir çizgi dizi, ancak içinde bulunduğu diziye bir virüs bulaşıyor. Sonra ise tüm TV şovlarına. Bu karakter ise o virüs ile savaşıyor, ancak bir farkla. Bizim bu zamana kadar gördüğümüz bütün karakterler bu dizide var. Burada anlaşılmayan bir durum var. Ben çizgi dizilerin hikayelerini anlatırken çizgisel hikaye anlatmak zorunda kaldığımı fark edemeyenler var. Sizler tüm bölümleri izlemiş olabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın, bu imkan herkeste yok. Ayrıca yapılan bölümlerin ilerleyişinde bir neden yatıyor. Ben sizlere sadece çizgi dizilerin hikayelerini değil, aynı zamanda bilinmeyen, gözden kaçan ve her şeyin sonunu getiren bir olayı anlatmaya çalışıyorum. Lafı fazla uzattık, kusura bakmayın. Kanala destek olmak için Discord, TikTok ve Instagram hesaplarını takip edebilir, maddi olarak katıl butonu ile abone olarak destek olabilirsiniz. Ben Masalcı Dede, Generator Rex'in hikayesine hoş geldiniz. Caesar, Rex'e ulaşmış ve olup biteni ona anlatmıştı. Durum hiç iç açıcı değildi. Çünkü her şeyin başlangıcının o olduğunu öğreniyoruz. Yani patlamanın. Çünkü Caesar son ana kadar kimsenin bilmediği, ancak sadece kendisinin bildiği bir bilgiye sahipti. O da Rex'in ailesinin Nenight'larda biraz oynama yaptığını. Şimdi olay aslında çok karmaşık. Sizlere birinci bölümde Providence hakkında bilgi verdim. Neden devlete bağlı değil de özel bir kuruluşa bağlı olduğunu sordum. Providence bir arama timi. Yani Evo adı verilen canlıları durdurmaları için kurulmuş bir birim değil. Bu birimin değişimini şövalye sağladı. Amacına göre değildi. Konsül bunu istemiyordu. Her ne kadar bizler beyaz şövalyeye kızsak da insanlık adına çabalayan nadir kişilerden biriydi. Kafası karışanlar için olayı kaldığı yerden anlatayım. Rex'in ailesi ve Caesar gibi diğer bilim insanları sözde dünyaya açlığı ve sefaleti bitirmek için çabalarken bu kuruluşu finanse eden bir takım insanlar var. Bunlar milyarlarca dolara sahip zengin kişiler. Amaçları ise ne açlık, ne sefalet, ne de hastalık. Onların tek bir amacı var: bütün dünyaya hakim olmak, ölümsüz olmak, zamanı hükmedebilmek, bir tanrı olmak. Ancak Rex'in ailesi ve diğer bilim adamları onların kötü emellerini öğrendi. Caesar'ın burada bir risk alması gerekti. Bizler bu zamana kadar Caesar'ın neden bu kadar tuhaf davrandığını düşünüyorduk. Lakin o hep Rex'e güvendi. Çünkü anahtar oydu. Bu yüzden en başından beri büyük bir risk aldı. Tanrı olmak isteyen tek kişi yönetim kurulundakiler de değildi. Van Claes, o da bunu istiyordu. Bu yüzden Caesar'ın planı gereği laboratuvarlar patladığında ailesi kaçarken Van Claes onları içeri kilitledi. Bu yüzden Rex'in annesi ve babası orada yok oldular. Nenight'lar tek başlarına bir işe yaramazlardı. Onların birer kontrolcüye ihtiyacı vardı. Bu yüzden bu proje yapılırken zamanı kontrol edebilen, yerçekimi, enerji ve atomları kontrol edebilen ana Nenight'lar yapıldı. En ortasında da kontrolcü. Ancak bu sanılanın aksine öyle isteyen istediğini yapabilen bir cihaz değildi. Bazıları ne, nasıl yani diyecek. Bakın, bu her şeyi kontrol edebilen küçük robotlar
sadece bir kişi de toplanabilir ve işe yarayabilir. Tam manasıyla tanrı olabilir. Konsül bu robotlardaki gücü kendine alırken bu yüzden her birine birer tane gitti. Onlar bu durumu anlayamadı. Ancak sadece bir kişi onların hepsini kontrol edebilir. O da Rex. Rex küçükken bir hastalığa yakalandı. Ailesi de onu kurtarmak için nanite'leri ona enjekte etti. Ancak programlanırken sadece onun adına programladılar. Yani bu küçük robotlar sadece Rex'in içine tam manasıyla çalışabilir. Bunu Sezar biliyordu. Sırf bu yüzden Sezar bir risk aldı ve sanki konsüle yardım ediyor gibi yaptı, ancak bu sayede bütün ana nanite'ları bir araya getirebilirdi. Sezar'ın başlarda almış olduğu bu risk geri tepmiş gibi dursa da Rex'in içindeki bulunan özel nanite'lar onu hangi koşulda olursa olsun korumaya programlıydı. Hani hatırlarsanız Rex'i ilk bulduklarındaki bölümde dev bir robota dönüşmüştü. O aslında tam kontrol edemediği koruma modundaydı. Bu yüzden başta neden böyle olduğunu anlayamadık. Konsül güçlerini birleştirdiği için bir hareket etmek zorunda kaldılar. Oysa onlar bunu istemiyor. Kendi başlarına düşünmek, hareket etmek istiyorlardı. Güç ellerinde olsun istiyordu. Sorun şu: bir kazanda iki kelle pişmez. Bir vücutta iki beyin olmaz. Onların her biri lider olmaya çalıştığı için kolektif düşünemediler ve Rex eninde sonunda onları yendi. Meta nanite'ları toplayan Rex ise bir tanrı oldu. Zamanı bükebilir, evrenin kumaşını yırtabilir, atomları dahi kontrol edebilir. Bakıldığında ne kadar muazzam bir güç değil mi? Aslında tam da öyle. Bakın, yapımcılar burada vermek istediği bazı mesajlar var. Karakterlerin ne kadar sıradan olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Evet, bakıldığında öyle. Ancak Rex bir tanrıya dönüştüğünde, daha doğrusu metaların sadece bir kişi tarafından kontrol edilmesi, kainatta sadece bir tanrı olabileceğinin mesajını vermek. Aynı zamanda Rex ilk defa dev robota dönüştüğünde daha patlama yaşanmadan çizdiği resimde hayal ettiği bir robota bakın. Rex yıllar önce bunu çizmişti. Diğer bir örnek bizim Rex'e aşık olan, portallar açıp duran Breach. Bunun hikayesi aslında daha trajik ve anlatılmak istenen mesaj apayrı. Bir düşünün, eminim ki çevrenizde hayal dünyasına kapalı, kendine ait huzurlu ve güvende hissettiği, ancak bu dünyada değil sadece hayal dünyasında yaşayan insanlar vardır. Bu biraz psikolojik bir durum. Ancak kişinin kendi dünyasına güvende hissetmesi bir zaman sonra gerçek dünyadan bağlarının kopmasına neden oluyor. Bu yüzden de Breach hep kendi dünyasında yaşıyordu. Öyle ki bazı zamanlar gerçek dünya ile hayal dünyasını karıştırıyordu. Bir diğer örnek Van Kreis. O her zaman yaratıkları ve nanite'ları kontrol etmek istiyordu. Keza öyle de oldu. O hep kendi çıkarlarını düşündü ve bencil biri olarak devam etti. Bizim adını bilmediğimiz ama kubbede hapis kalan çılgın dört kol adamı düşünün. O hep özgür biri olmak istiyordu. Onu unuttuklarını düşünüyor, intikam almak istiyordu. İnsana dönüştüğünde ise hırçın, özgür ruhlu bir karaktere benzediğini fark ettik. Meta nanite'ları birbiriyle bölüşen konsülü düşünün. Onlardan her biri bu hayatta en çok arzuladığı şeye dönüştü. Güç, zaman, kontrol. Orada zamanı hükmeden kişi direkt altın dolu bir bankaya gitti. Neden? Çünkü gerçek hayatta para zamanı satın alabilir. Teorik olarak olsa da kişi para sayesinde kendine zaman ayarlayabilir. Nükleer santrale giden kişiyi düşünün. Enerji emmeye çalışıyor. Neden? Çünkü güç elektrikte. Atomları kontrol eden meta karakter neden sizce polis arabalarını, yani Providence arabasını patlattı? Çünkü atomu halk olarak düşünün. Parayı kontrol eden halkları, halkları kontrol eden devletleri, devletleri kontrol eden bütün dünyayı kontrol edebilir. Kara Şövalye ise hep kontrol onda olsun istiyordu. Bu nedenle baskın olarak bu güçlendi. Bakın, bizler zannediyoruz ki bu başıboş gezen nanite'lar kafalarına göre Evo yaratıyor. Hayır. Onlar kişinin içindeki üstün ne ise ona dönüşüyor ve güçlendiriyor. Tek sorun kontrol içgüdüsel hale geliyor. Yani biz bu zamana kadar Evo'ları hasta olarak gördük. Evet,
Hasta ancak kişinin içindeki duyguları güçlendiriyor ve kişiyi o yönde güçlü kılıyor. Çok azı bu gücü kontrol edebiliyor. Bu seride tuhaf bir hikaye izledik. Çok derin değildi ama bir ayrıntı vardı. Virüs. Bir bölümde Ben 10 ile evrenlerin bir araya geldiğini gördük. İkisinin de ortak düşmanı vardı. Alpha. Şimdi bir düşünün. Alpha ne istiyordu? Sadece bir beden ve babası olan Sezar'dan sevgi. Ancak bunu alamayan Alpha çok öfkelendiği için hem Nanite'ları hem de Ben 10'in saatini kullanarak etrafa dehşet saçmaya başlıyordu. Bir düşünün, her şeye bulaşabilen, her forma girebilen ve var olan her şeyle etkileşime girebilen bir virüs. Sizce bu Alpha olamaz mı? Bakın, sizlere söylediğim çizgi diziler Gumball, Megas XLR, Samurai Jack, Ben 10, Generator Rex ve Rick and Morty gibi diziler farklı evrenlerde geçse de kesişim noktaları var. HBO Max. Alpha, virüsün kendisi olabilir. Evrenleri ele geçiriyor, onları kontrol edebiliyor olabilir. Belki Sezar Alpha'ya sevgisini verse o bunları yapmayacaktı. Bunu en iyi anlayabilmemiz için yakında yapacağım Esrarengiz Kasaba ve Pibi adlı videoyu izlemeniz gerekecek. Çünkü bir kişinin küçük hatası kelebek etkisi yaratabilir. Pibi videosunu bekleyin ve kendinize iyi bakın.